videoda sizlerle Pino ile el feneri projesi yapacağız. Projemizde düğmeye bastığımız zaman el fenerimiz belli bir süre yanacak, ardından sönecek. Şimdi hangi malzemeleri kullanacağız onlara bakalım. Ardından projemizin kodlarını yazalım. İlk olarak Pino kontrol kartım var. 1 adet led modülüm, 1 adet buton modülüm, 2 adet bağlantı kablom, Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlarken kullanacağım USB kablom, bilgisayardan bağımsız projemi çalıştıracağım zaman kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam. LED modülümü bağlayarak işe başlamak istiyorum. LED modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar LED modülüm için uygun kapılar. Hemen bağlantı kablomu aldım. Şöyle bir ucunu LED'ime, diğer ucunu Pino kontrol kartı üzerinden mor kapılardan birine takacağım. Ben 2 numaralı kapıyı seçiyorum. Şimdi hemen buton modülümü bağlamak istiyorum. Yine buton modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor kapılardan bir tanesine bağlamam lazım. Kalan mor kapılardan birinden seçim yapıyorum. Hemen bağlantı kablomun bir ucunu butona, diğer ucunu Pino kontrol kartı üzerindeki kapılardan birine bağlıyorum. 3 numaralı kapıyı seçelim. USB kablomu elime alarak Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Küçük ucunu Pino kontrol karta, diğer tarafını ise bilgisayardaki USB portuna bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum. Program üzerinde bazı ayarlamalar, düzenlemeler yapacağım. İlk olarak Pino kontrol kartımla ilgili kodlara erişebilmem için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Hala indirmediyseniz nasıl indiriyoruz bir bakalım. Uzantılar menüsüne geldim. Uzantıları yönet dedim. Şöyle küçük bir pencere açıldı. Bu pencerenin arama bölümüne Pino yazıyorum. Çıkan Pino uzantısının indir butonuna tıklayarak çarpıya basıyorum. Robotlar sekmesine geldiğimde Pino ile ilgili bütün kodların geldiğini görebilirim. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım. Bu nedenle uzantılar menüsüne tıkladım. Diğer seçili uzantıların üzerine bir kere tıklayarak onları kapatabilirim. Sadece Pino kodları yer alıyor. Kartlar menüsüne gelip Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol edeceğim. Evet, Arduino Nano'm seçili, devam edebilirim. Şöyle boşluğa tıkladım. Bağlam menüsüne geldim. Seri port diyorum ve COM6 değerinin çıktığını görüyorum. Bu benim bilgisayarımda COM6 olarak görünüyor. Sizin bilgisayarınızda COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartımızın bilgisayarda bağlandığı USB portunun adıyla alakalı. Siz doğru COM'u bulup lütfen seçiminizi yapın. Ben COM6'yı hemen seçiyorum. Yukarıda seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Demek ki bağlantım da tamam. Bağlam menüsüne tekrar geldim. Aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla M-Block programının haberleşmesini sağlıyor. Kartımın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartı sıfırlıyor. Programı açtığımızda aygıt yazılım güncellemesini bir kez yapmamız yeterli. Bunun yanı sıra bağlantılarınız ve kodlarınız doğruysa ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Ben bunları anlatırken yükleme bitti bile. Kapat butonuna tıklıyorum. Şimdi kodlamaya hazırım. Robotlar sekmesindeyim. İlk olarak buton modülümden değer okuması yapmak istiyorum. Butonumuzun iki durumu vardı. Ya basıyoruz butona ya da basmıyoruz. Bastığımızda hangi değeri veriyordu? Elimizi çektiğimizde hangi değeri veriyordu? Bunları hatırlıyor muyuz? Eğer hatırlamıyorsak ya da buton modülümüz gerçekten düzgün çalışıyor mu diye merak ediyorsak değer okuması yapmamız gerekiyor. Robotlar sekmesinden buton oku kodunu aldım. Şurayı bir tane büyütmek istiyorum artıyla daha rahat görelim. Bu buton okuma olayında ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki kapı seçimini yapmak. 3 numaralı kapıda olduğu için butonum Pino 1 yazısının yanındaki oka tıklıyorum ve Pino 3 olarak değiştiriyorum. Görünüm sekmesine geldim. Kukla üzerinden okuma yapacağım. Merhaba de kodunu aldım. Kuklamın merhaba demesini değil, butondan gelen değeri söylemesini istiyorum. Bu nedenle içerisine Pino buton oku kodunu yerleştirdim. Hemen
Kontrol sekmesine gidip sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Çünkü butondan gelen değerleri bana sürekli söylesin istiyorum. Bir olay eklemek istiyorsak olaylar sekmesinden olay da alabiliriz ya da çift tıklayarak da çalıştırabiliriz. Şöyle ben boşluk tuşu olayını alayım. Boşluk tuşuna bastım. Kuklam okuma yapmaya başladı. Şu an butona basmadığım için 0 değerini veriyor. Butona basıyorum. 1 değerini verdi. Elimi çektim. 0 değerini verdi. Bastığımda 1, elimi çektiğimde 0. Hemen durduralım kodlarımızı. Butonumuz bu şekilde çalışıyor. Birazdan bu değerleri kullanarak kodlarımızı yazacağız tamamen. Şimdi ledimizi bir yakıp söndürelim. Ledi nasıl yakıp söndürüyorduk? Robotlar sekmesine gidiyorum. Pino led durumunu değiştir kodunu alıyorum. İlk yapmam gereken hangi kapıya bağlıysa o kapıyı seçmek. 2 numaralı kapıda bağlı olduğu için hemen buradan pin durumunu Pino 2 olarak değiştiriyorum. Ledim yansın istiyorsam yüksekte olacak, sönsün istiyorsam düşükte olacak. Yanması için çift tıkladım koduma. Evet, ledim yandı. Hemen de ledimizi söndürelim. Düşük yaptığım durumunu yine çift tıklıyorum. Ledimi söndürdüm. Şimdi benim projemde ne demiştik en başında? Butona bastığım zaman ledim yanacak. Belli bir süre yanmaya devam edecek. Sonra sönecek. Eğer butona hiç basmadıysam ledim de hiç yanmayacak. Böyle bir el feneri yapacaktım. Aslında zaman ayarlı bir el feneri yapmış olacağım. Bunun için hemen kodlarımı yazmaya başlayabilirim. Şu değer okuma kodum da burada kalsın. Butona bastığım zaman hangi değeri okuyorduk? 1 değerini. Yani butondan basılıyken 1 değeri geliyor. O zaman şöyle söylemem lazım. Eğer butondan gelen değer 1'e eşitse ledim yansın. Bunun için kontrol sekmesine gidiyorum. Eğer ise kodumu alıyorum. İşlemler sekmesine gitmem lazım. Eşittir operatörünü aldım. Bunun için hemen ilk kısma butondan gelen değeri okuması için buton oku kodunu almam gerekiyor robotlardan. Kapı seçimini doğru yapmamız gerektiğini unutmayalım. Yukarıdan kopyasını da çıkartabiliriz bu arada sağ tıklayarak. Hemen burayı Pino 3 olarak değiştirdim. Butonumdan gelen değerim 1'e eşitse ledim ne olacak? Yanacak. Hemen durumunu yüksek yapalım. Kaç saniye yansın? Hemen onu da söyleyelim. Kontrole geldim. 1 saniye bekle kodunu aldım. Kaç saniye yansın? İşte siz ne kadar isterseniz saniyeyi o kadar arttırabilirsiniz ama biz videoda daha hızlı görelim diye 5 saniye diyorum. Daha sonra ledim sönsün. Robotlar sekmesinden yine led durumunu değiştir kodunu alıyorum. Kapı seçimimi doğru yaptığımdan emin oluyorum ve durumunu düşük diyorum. Bir de bunun butona basmadığım durumu var. Yani butona basmadığım zaman butondan gelen değer 0'a eşitse ledim sönecek. Tekrar kontrol sekmesine geldim. Bir tane daha eğer ise kodu aldım. İşlemler sekmesine geldim. Eşittir kodu aldım. Eşittirin bir tarafına buton oku kodunu yerleştireceğim. Şöyle sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkar diyorum. Robotlar sekmesinden tekrar alabiliriz tabii ki bu kodu. Butondan gelen değerim 1 değil 0'a eşitse ledim sönsün. Robotlardan yine led durumunu değiştir kodunu aldım. 2 numaralı kapıdaki ledim sönsün. Düşük dedim. Hemen altına yerleştirdim. Sürekli olarak bu olaylar tekrarlayacağı için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Hemen buna da bir olay ekleyelim. Yeşil bayrak ya da boşluk tuşu yapalım ikisini de. Boşluk tuşuyla kodlarımı çalıştırdım. Şimdi hemen elime butonumu aldım. LED'imi de aldım. Şimdi butonuma basıyorum. 5 saniye boyunca LED'im yanıyor. Butondan elimi çektim. 5 saniye sonra söndü LED'im. Ve tekrar butona basana kadar da böyle sönük bir vaziyette duracak. Tekrar basalım. 5 saniye yanıyor. 5 saniye dolduktan sonra
sönüyor ta ki tekrar butona basana kadar. Dediğim gibi buradaki süreyi arttırmak, azaltmak sizin elinizde. Siz daha uzun bir süre yanan el feneri istiyorsanız süreyi arttırmanız gerekiyor. Hemen kodlarımı Pino Kontrol karta yükleyerek devam etmek istiyorum. Boşluk tuşu basılınca olayını siliyorum. Diğer kodları da sileceğim. Çünkü şu kodları sileceğim. Çünkü panda ile yani kukla ile okuma yapıyordum. Benim karta atmam gereken kodlar bunlar. Robotlar sekmesine geldim. Pino program kodunu alıyorum. Sağ tıklıyorum üzerine ve Arduino'ya yükle diyorum. Şöyle bir pencere açılıyor. Tekrar Arduino'ya yükle dedim. Kodlarım Pino Kontrol karta yüklenirken pilimle pil şapkamı hazırlamak istiyorum. Şöyle pil şapkamı pilime taktım. Pino Kontrol kartı üzerindeki güç girişinden pilimi takıyorum, pil şapkamı. On-off kısmının on kısmında olduğundan emin oluyorum. Aksi takdirde çalışmaz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat butonuna tıkladım. Artık USB kabloyla bir işim kalmadı. Çünkü bilgisayardan bağımsız çalıştıracağım projemi. Hemen şöyle projemin tasarımını elimize alalım. Şöyle ahşaplardan bir kutu yaptım. El feneri, şöyle elde taşınan büyük fenerlerden bir tasarım yaptım. İçerisine şöyle kartonlarla ışık yayacak kısmını yaptım oval şekilde ve LED'i buraya silikonla sabitledim. Şimdi ben bunun içerisindeki sabitlenmiş LED'i kullanacağımdan buradaki LED'i çıkarıyorum. İki numaralı kapıda olduğu için takıyorum. Pino Kontrol kartla LED gibi işte modülleri, sensörleri takıp çıkarmak oldukça kolay olduğu için bu işlemi hızlıca yaptım. Yoksa videoda tekrar yapıştırmam gerekiyordu. Şimdi hemen şu buton dışarıda kalacak şekilde şöyle butonumu şuraya sabitleyeceğim. Silikon tabancamı aldım. Hatta şu kablosunu da çıkaralım. Butonumun da kenarlarına çok hafif bir şekilde silikon sıkıyorum. Şuraya sabitliyorum. Tekrar kablosunu takalım. Pino Kontrol kartımızı da içerisine yerleştireceğiz. Şu şekilde. Hemen yaptığımız kapağı da tabii ki kurumadan yaptığım için çıktı. Tekrar silikon sıkmam gerekiyor. Şöyle kuruması için biraz bekleyeceğim. Şöyle kapağını da bu şekilde sabitleyeceğim. Kapağını takmadan önce bir deneme yapmak istiyorum. Butona bastım. Evet, LED'im yanıyor. 5 saniye sonra sönmesi gerekiyor. Evet, söndü. Her şey gayet yolunda gidiyor. İsterseniz pilinizi ve Pino kartınızı da buraya silikonlayabilirsiniz ya da çift taraflı bantla bantlayabilirsiniz kaymaması için. Şöyle ben sadece pilimiz buraya silikonladım. Şimdi şuradan hızlıca silikon sıkarak şu kenarlara sadece bakalım. Evet, şuradan şöyle bir açıklık bıraktım ben ama böyle ufak bir kesik açarak da bir açıklık bırakabilirsiniz. Tamamen açık bırakmaktansa. Tasarımlar sonuçta kişiye özel. Evet, şu şekilde elimde taşıdığım bir el fenerim olmuş oldu. El fenerimin butonuna bastığımda LED'im yanıyor. 5 saniye boyunca bu şekilde yanacak. Ardından sönecek.
Evet, benim tasarladığım el feneri bu şekildeydi. Kodları ve bağlantısı gördüğünüz gibi oldukça kolay. Tasarım da tamamen sizin yaratıcılığınıza ve hayal gücünüze bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sizler de benzeri projeler yapabilirsiniz. Hatta bu yaptığınız projeleri sosyal medya adresimizden bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.